Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar sevgili dostlar. Yine bir eğitim videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Ben teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan sevgili dostlar. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Teknik Servis ve Eğitim Hizmetleri ofisinden sizlere bu güzel videoları hazırlıyorum. Bu dersimizin konusu sevgili dostlar kamera konnektörleri. Çoğu zaman müşterilerimizden kamera çalışmıyor diye geliyor. Geldiğinde bazen denk gelen şu gördüğümüz kameranın üzerindeki şöyle uzaktan göstereyim. Zoomlama olayında bir terslik var. Konnektörün ezilmiş, büzülmüş ekranda görelim. Veya hasar görmüş takarken bu ayaklar kırılmış vesaire olmuşsa bu ayakların değişiminden yani konnektör değişimini yapacağız sevgili dostlar. Yine benzer bir aynı ayak sayısına, genişliğe ve kalınlığa sahip konnektörün değişimini yapacağız ve böylelikle yani şimdiki telefonların çoğunda 3, 4, 5, 6 kamera birden bulunuyor. Bir tanesi çalışmadığında ise atıyorum örnek kamera ön kamera çalışmadığında ise şayet arıza buradan ise ne oluyor? Kameramız, sistemimiz tamamen duruyor. Hiçbirisi açılmıyor arkadaşlar. Böyle arızalar yakaladım. Size de faydası olması adına bunu da göstermiş olalım. Yapacağımız işlem daha önceki konnektör değişimlerinde gösterdiğimiz gibi havyanın üzerinde değişimini yapacağız arkadaşlar. Arızaların pek çok sebebi var. Bunlar birinci dereceden ilk görmemiz veya dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Bu konnektörü yaptığında kamera sistemi devreye girip çalışıyorsa sen o kamera sistemini yapmış olacaksın haliyle. Telefonun kamera sistemini ve kurtarmış, müşteriyi de mutlu etmiş olacaksın. Önemli olan sorunu çözmek. Biz de o sorunlara şöyle elimizde tutarak ısıtırız alttan. Mantık aynı. Herhangi bir fark yok. Yapacağımız işlem daha önce de izlemiş olduğunuz gibi bu şekilde konnektörü alttan ısıttık. Bozuğunu şöyle boşa çıktıysa bakacağız. Atacağız. Yerine başka bir kameradan aynı genişlikte konnektörü koyarak durumu kurtarmış olacağız sevgili dostlar. Olayımız bu şekilde. Yine bu bozuğu attığımızı farz edin. Şu anda da aldığımı farz edin. Bu konnektörü kurtarmak amacıyla yaptığımız çalışmada elim yandı arkadaşlar bu arada. Kamerayı cımbızla tutacağım. Mesafe kısa olduğu için elim yandı. Öyle 300-400 derecede eliniz yanmaz. Ama mesafe kısa olduğunda yanabiliyor arkadaşlar. O yüzden apar topar kaçmak zorunda kaldım. Şöyle ısınsın tekrardan. Şu an cımbızla tutuyorum yanlarından. Kameranın gözüne dikkat edeceğiz. Herhangi bir tiner vesaire bulaşmayacak. Sıcaklık 360 derece lehim erime sıcaklığı. Boşa aldım kamera konnektörünü. Şöyle şimdi ekranda alt kısmını hazırlayalım. Gelelim şöyle görüntüye. Bir tane sulu boya fırçası al. Nazikçe işler olduğu için bu kısım tinerle orayı bir temizle. Şöyle tamam mı? Kameranın gözüne kaçmasına dikkat et. Kaçmamasına. Yaptın. Bezle pansuman yaparak kurula. Buraya istersen kendi lehimini geç. İstersen geçme. Zevk senin. Yetersiz görürsen geçersin. Ben geçmeyeceğim. Burada ana temayı anlamanız açısından yeterli. Ana tema bu konnektörün değişimi arkadaşlar. Haliyle kameranın da bu konnektör yüzünden çalışmamasını durdurmuş olacağız. Konnektörümüzü şuradan alalım. Flaks hemen donuyor arkadaşlar. Oradaki. Şimdi şu dışarıya atalım. Şuradaki flaksı da kalem penaya bez dolamak suretiyle şöyle görelim. Oradaki flaksı sileceğim. Tinerle. Böylelikle kameramızı zarar görmekten kurtarmış olacağız arkadaşlar. Şurayı temizledik. Tamamdır. Şurayı da temizleyelim ufaktan. Konnektörümüzü yerleştirelim. Ve sıcak havayla birlikte montajını yapalım arkadaşlar. Kamera sistemleri ve tamirleri pahalı arkadaşlar. Olmak zorunda da zaten. Yerine göre bir kamera 800 lira.
ve daha fazlası olabiliyor. Kamera değişimi olduğunda aynı şekilde komple bir sistem çalışmıyorsa da daha yukarı doğru gidebilir. Bu da güzel ve değerli bir öğretim. Her şey değerli arkadaşlar. Ekmek yersiniz. Benim anlattığım her şeyi yapmaya çalışın. Defalarca tekrar tamam ben bunu artık gözü kapalı yaparım diyene kadar antrenman yapacaksın. Şimdi de havya ile ısıtarak montajını yapmış olacağız. Havyamızı yine rezistans kısmını ekrana ayarladım. Şöyle geldik. Cımbızla yine tutacağım. Elim yanmasın diye yanlarından. Ve şöyle ısıtmak suretiyle oradaki konnektörün montajını yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tutalım güzelce. Hazırım. Sadece orada bekleyeceğim. Şöyle bir hizalamayı ayarlayalım. Şu an hafif alttan geliyorlar sıcaklık. Ve yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Alttaki lehimler şu anda eridi. Plastik zarar görmüyor bu arada. İlk önce ayaklar basıyor yere haliyle. Ayaklar ısınıyor. Bu film yanmaz arkadaşlar, rahat olun. Bu arada. Şöyle bitti gitti. Hafiften yukarıya kaldır, yavaşça yukarıya çık. Lehimleme olayı tamam. Görüntüye getirelim kameramızı. Şöyle geldik. Ne yapacağız? Sulu boya fırçamızla kameramızın gözüne tiner kaçırtmadan oradaki konnektörü temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hafif kamerayı yukarıya kaldır. Baş aşağı dursun şeyi. Şöyle nazik. Ve operasyon tamam. Gördüğünüz gibi. Bütün ayaklar, bağlantıları tamam. Bez ile de kurulamamız şöyle kamera değmeden yeterli ve sonuç. Biraz daha kuru, şu an tinerli bezim ıslak. O yüzden biraz öyle. Gördüğün gibi kuru bezle kurulaman yeterli. Kameranın içinde şöyle flaks kalıntıları kalmaması gerekiyor. Onları da gördüğünde şuradakileri çıkartacaksın. Bir daha yıka. Tamam mı? Şöyle yapalım. Baş aşağı tut. Yani tinerimizi oraya vurduğumuzda aşağı doğru akmasını istiyoruz. Olayımız o şekilde. Kuru bir bezle de kurulaman kafi. Şuradan bir tane bez alayım. Havada kurulama işlemini yapacağım. Az beklersek 1-2 dakika sonra tiner zaten uçacak. Orada bize temiz bir alan bırakacak. Ve gördüğünüz gibi kameramızda başarılı bir şekilde konnektörünü yenilemiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.